Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün iftar sofranız için hem sağlıklı hem de midenize o kadar güzel gelecek bir çorba tarifim var. Kıvamına bakar mısınız? Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Çorbamız için bir adet havucu doğrayıp hazırladım. Bir tane de patatesi doğrayıp hazırlamıştım. Bir tane orta boy kuru soğanımızı da kabuklarını soyup yine ben her zaman olduğu gibi manuel bir el blenderından geçiriyorum. Ama tabii ki tahtada da kıyabilirsiniz. Bu arada havucu da tarttım. Bir tane havuç 100 gram, bir tane patates de 200 gramdı. Ben bunları açıklama bölümüne de ekleyeceğim. 2 diş de sarımsağımızı ekleyelim. El blenderından şöyle güzelce geçirelim. Soğanımız ve sarımsağımızı aynı anda geçirdik ve hazırladık. Tarifimiz için yarım su bardağı mercimeğimiz var. Tam 100 gram tutuyor. Onu da yıkamaya ve süzmeye götürüyorum. Ve yemeğimizi, daha doğrusu çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı düdüklü tenceremize alalım. 40 gram tereyağımızı ilave edelim. Yağımız iyice kızdıktan sonra, yani bu önemli bir püf noktası. Bekleyin. Yağınız iyice kızdıktan sonra ince ince doğranmış soğan ve sarımsaklarımızı ekleyip güzelce soteleyelim. Yani yağınız kızmadan soğanı eklerseniz soğan sası suyunu salar. Bu da yemeğinizde çok güzel olmayan bir aroma bırakır. Şöyle güzelce soteledim. Bakın soğanlar böyle pırıl, hafif pembe bir hal aldı. Şimdi doğramış olduğumuz bir tane havuç, yine doğranmış bir tane patates ekleyelim. Şöyle bir kısa bir süre karıştıralım. Yani çok fazla sotelemenize gerek yok. Şöyle bir karıştırmanız yeterli. Bir tatlı kaşığı çok hafif tepeli tuzumuzu ilave edelim ve yıkayıp süzdüğüm yarım su bardağı kırmızı mercimeğimizi de ekleyip güzelce bir karıştırıyoruz. Yani bunu 1-2 dakika soteliyoruz diyebilirim. Şöyle göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, çok lezzetli bir çorbadır. Patates, havuç ve mercimek, bunlar iftarda midemizi çok rahatlatan ürünler. Burada özellikle nane eklemedim. Nane birazcık ağır gelebilir. Ve 1 litre artı 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıp düdüklü tencerede pişiriyoruz. Ben düdüklü kullandım ama düdüklünüz yoksa normal tencerede de kısık ateşte havuç ve patatesler böyle lokum gibi oluncaya dek kaynatabilirsiniz. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Basınç oluştuktan sonra, yani 3 çizgisi var. İlk çizgi çıktıktan sonra ocağın altını kısıyorum. 25 dakika bu şekilde ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Ve 25 dakikanın sonunda düdüklü tencerenin kapağını açtım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hem patates hem havuç, zaten mercimek tamamen un ufak olmuştu. Patates ve havuç da lokum gibi. Bakmayın böyle durduğuna, hepsi çok çok yumuşak. Hemen size göstereyim. Yani bu çok önemli bir püf noktası. Hem havuç hem patates, bakın şöyle çatalla tersiyle ezdiğinizde kendiliğinden ezilmesi lazım. Çünkü pişmiş bir çorba istiyoruz. Çiğ kalmış bir çorba istemeyiz. Bakın ne kadar güzel yumuşamış. Şimdi çorbamızı 2-3 dakika kadar güzelce blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir hale getirelim. 2 dakika kadar blenderdan geçirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, arzu ederseniz çorbanız aslında şu anda servise hazır. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Ama ben çorbamıza son bir dokunuş daha yapacağım. Şu anda servis edebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Ama ben bu lezzeti birazcık daha artırmak için yazdan kurutmuş olduğumuz, hepinizin evinde vardır, 5 tane kuru domates, şöyle 4-5 tane de acı kurutulmuş kırmızı biberimiz var. Onu makasla iri olacak şekilde doğrayarak ekliyorum. Yani bu çorbanıza yediğinizde düşünün, o acı biber geliyor, şöyle bir acılık veriyor ama çorbanızın geri kalanı acı değil. O kuru domates de kendine has güzel lezzetini bir çorbaya salıyor. Çok çok güzel bir etki yapıyor diyebilirim. Hepsini makasla doğradım. Şimdi çorbamızı bir 2 dakika, bir taşım diyoruz ona, kaynatalım
tarifimiz bitiyor. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra bir 2 dakika kaynatıyorum ki eklemiş olduğumuz biber ve domates aromasını salsın. 2 dakika kaynattıktan sonra çorbamız sunum için hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani böyle bazen masaya getirdiğiniz bir çorba hep klasik alışılagelmiş çorbanın dışında bir tadı ve sunumu var. Çok lezzetli. Özellikle içtiğinizde midenize verdiği rahatlığı anlatamam. İçine ekstra eklemiş olduğumuz o biber ve domates hem görünüm olarak çok güzel hem de şahane bir lezzet etkisi oldu. Hemen şöyle bir sunum tabağına alıyorum. Bunun doku testi de olmaz ama en azından kıvamını gösterebilirim. Limon sıkarak servis edebilirsiniz. Çok güzel, şahane bir çorbadır. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.